Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir öğretici içerikle tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızda hesap incelemeleri yapıyoruz. Bu hesap incelemeleri yaparken çok farklı sorularla ve değişik değişik hatalarla karşılaşıyoruz. Ve ben bunların bazılarını not aldım. Ya bunları da doğru bilinen yanlışlar adı altında sizlere öncelikle arkadaşlarım bana kurduğu cümleleri aldığım notlara okuyacağım. Daha sonra da size doğrularını anlatacağım. Videonun sonunda da biraz Mia'nın Fal Kulübesi'nde biletlerimizi kullanırız. Daha sonra da videoyu kapatırız. Siz de bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar katıl üyesi olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bu videonun altına yorum atan iki arkadaşa 499 Frostar hediye ediyoruz. Bazı şartlarımız var arkadaşlar. Kendi hesabınızdan sadece bir adet yorum yapın lütfen. Belli oluyor zaten. Fazla fazla yapanları kaldırıyoruz. Ee, Yorumda da arkadaşlar oyundaki Whiteout Survival'daki oyuncu ID'nizi sadece yazın. Yani yana tekrar bir şeyler yazabilirsiniz ama yorumunuzun içinde oyuncu ID'niz de olsun. Şimdiden katılın arkadaşlara. Başarılar dilerim. Bol şans. Öncelikle ilk gelen şey daha fazla hasar vermek için savaşlarda nişancı ve mızrakçıları güçlendiriyorum dedi bir arkadaşımız. Bu aynı zamanda şef donanımları, tılsımlarında ve araştırma merkezindeki geliştirmelerden bahsediyor. Ama şöyleydi, piyade neredeyse yok denecek kadar azdı ve diğerleri çok uçuktu. Aynı zamanda araştırma merkezinde de. Arkadaşlar savaşlarda bildiğiniz gibi öncelik ön tarafta piyade durur. Piyadeleriniz ne kadar dayanırsa arka tarafta nişancıların ve mızrakçılarınızın o kadar çok skill kesleme yani daha fazla skill atma ve daha fazla hasar vurma imkanı sağlar. Öncelikle sizin ordunuzda piyadeniz güçlü olacak, sağlığı ve savunması ki arka taraftaki nişancıların öldürücülüğü, saldırısı ve onların yetenekleri daha fazla devreye girsin. Bu birincisiydi arkadaşlar. Yani önemli olan piyade, sonra nişancı, daha sonra mızrakçı. İkincisi başka bir arkadaşımız seferberliklere katılırken arkadaşlar örneğin SVS Şato Savaşı'nda işte saldırırken Jesse kullanıyorum diyor. Tek kahraman yanına da iki tane rastgele kahraman koyuyor. Ekipman takıyorum diyor. İşte Molly'si vardır, Mia'sı vardır. Oradaki ekipmanları buradaki donanımları çıkarıyor. Jesse'ye takıyor. Bunun hiçbir faydası yok arkadaşlar. Seferberliğe katılırken sizin istatistiklerinizin hiçbir önemi yok. Donanımlarında, şef donanımlarında sadece seferberliğin liderinin istatistikleri alınır. Sadece seferberlik kahramanının ilk yeteneği, sağ üstteki ilk yeteneği devreye girer. Çok pardon, şöyle göstereyim. İlk yeteneği devreye girer arkadaşlar. Üçüncü bir soru da yine aynı şey alakalı. Sefere katılırken arkadaş şey demiş. Ben Jesse yerine boşuna mı bu kahramanları kasıyoruz? Bendeki en güçlü hangisi ise ve mesela Phil'in savunma kahraman diyelim. Yetenekleri savunma veriyor ya da Molly savunma veriyor diyelim örneğin. Mia saldırı veriyor diyor. Ben Mia'yı koyuyorum. Daha iyi oluyor. Ya da ne bileyim Fili'yi koyuyorum, Natalya'yı koyuyorum. Çünkü bunlar turuncu, mitik, daha iyi olacağını söylüyor diyor. Kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. Seferberliğe gönderirken yollayacağınız belli başlı kahramanlar vardır. Onları zaten rehberlerde anlattık. Hiçbir mantığı yok yani. Sadece ilk yetenek geçerli olur. Başka bir arkadaşımız da şöyle yapmıştı. Tüm hızlarıyla asker basmış. Çok fazla güce sahip olmuş. Ve şey dedi, askerleri çok bastığım için eyaletimde çok güçlü bir oyuncuyum dedi. Şöyle bir örnek göstereyim arkadaşlar size. Mesela bu arkadaşın 328 milyon gücü var. Bu arkadaşın 323, bunun 314. Ya önemli olan istatistikleriniz arkadaşlar. Mesela burada kahraman gücünde bizim Gimli ikinci sıradaki arkadaş daha güçlü ve büyük bir farkla daha güçlü görüyorsunuz. Ya şu ikisi savaşsa şu alttakinin ya 100 savaşta bir tanesini kazanamaz. Hani ihtimal yok. O kadar net söylüyorum şu farka göre. Aynı şekilde arkadaşlar asker gücümüze bakın. Benim 140 milyon gücüm var. Neredeyse 100 milyonu askerden oluşuyor. Yani bir savaşa denk geldiğim anda askerlerim öldüğü anda benim gücüm neredeyse 40 milyon kalacak. O yüzden askerlerinin çok bir önemi yok. Bilginiz olsun. Savaşlarda her zaman istatistikler önemlidir. Ondan sonra diğer bir şey arkadaşlar. Genelde yeni başlayan oyuncular bu soruyla daha çok karşıma çıkıyor. Ayıda diyor formasyon yapıyorum 100 bin, 200 bin ya da 300 bin askerim var diyor. Arkadaşlar 1,2, 1 milyon ya da hadi 1 milyon diyelim. 1 milyon askeriniz yoksa ayıda çok formasyon yapmanız sizin işinize yaramaz.
Hadi 700-800 binler de yaparsınız. Biraz daha nişancıyı az tutarsınız. Ama 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin askeriniz varsa zaten intikalleri doğru düzgün dolduramıyorsunuz. Onun yerine Nişancıyı çok tutuyoruz yani evet, onu hani yanlış şey mi dedim? Piyade mi dedim? Ne dedim? nişancıyı az tutuyoruz dedin de. Aa, pardon, yok. Orada dilim sürçtü. Nişancıyı daha fazla tutuyoruz. Piyadeyi az tutuyoruz. Biraz mızrakçı, daha fazla nişancı gönderiyoruz. Biraz hızlı konuştuğum için orada kaynadı. Her neyse. Ee, Onun yerine arkadaşlar ittifakınızdaki en güçlü balina oyunculara seferberliklerinizi, şeylerinizi, askerlerinizi eşit bir şekilde gönderirsiniz ve daha yüksek puanlar alırsınız. O yüzden çok bir formasyon yapmanıza gerek yok. Hadi diyelim 100 milyon yerine 90 milyon vurun. Ödülleri şey yapmıyorum. Bir tane esans taşı düşük alın. Çok da önemli değil. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, Beşinci şeye geçelim. Bir 2 3 4 5 altıya geçelim. Çılgın Show'da arkadaşlar şey diyor. Yine yeni başlayan oyunculardan bir arkadaş söylemişti. Askerlerimin hepsini arkadaşlarıma gönderiyorum demişti. Kendi şehrine yeterli takviye olmadığı için şehri yanıyor ve düşük puan alıyor. Arkadaşlar kendi şehrinizde arkadaşlarınız savunamıyorsa önceliği kendi şehir savunmanıza verin. Yoksa daha düşük puanlar alırsınız. Oyunun zaten bir buçuk ikinci ayından sonra çok rahat bir şekilde herkes birbirini savunabilecek dereceye neredeyse geliyor. Ondan sonra artık formasyon ve taktik yapmaya başlarsınız. Bu da benden size küçük bir tavsiye olsun. Başka bir şey daha ve bunu çok fazla duyuyorum arkadaşlar. Bu şimdi yeni söyleyeceğimi. Birikim yapınca çok fazla geri kalıyorum diyor. Burada liderlik tablosuna geliyor. Kişisel güce geliyor. İşte mesela 16'ya düşmüş ya da burada 50'lere 60'lara düşüyor. Bir ay, bir buçuk ay birikim yapıyor. Arkadaşlar inanın hiçbir önemi yok. Zaten birikim yaptığınız şeyler çantanızda bekliyor. Ha, sizi geriye düşüren hiçbir durum yok. Ateş kristalleri şunlar bunlar sadece oyun başına dediğimiz gibi fırınınız 30 olana kadar hızlandırmaları fırına kullanın. Daha sonra kalanları bekletin arkadaşlar. Mesela bende 27 gün birlik eğitim hızlandırması var. Bassam gücüm daha da artacak. Ama bir mantığı yok yani şu an boşu boşuna basmanın. O yüzden geride kaldığınızı düşünmeyin arkadaşlar. Geride falan kalmıyorsunuz. Hepsi çantanızda güç olarak bekliyor zaten. Diğer şeye geçelim. Ee, Bunu çok mantıklı bulmuyorum. Halde bulmuyorum. İlk 5 kahramanı şey yapıyorlar. Neydi onun adı? Donanım takıyorlar. Arkadaşlar kesinlikle balina değilseniz ilk 3 kahraman yükselteceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Hadi oyun başında şunlara falan da donanım taktınız. Levellerine basın ama esans taşı basmayın. Kesinlikle boşa giden kaynak. Hiçbir mantığı yok. Ya bu çok tartışılabilir bir şey değilse çok net bir şekilde söyleyeyim, zarar edersiniz. Şey de var bu konuyla alakalı. İkinci saldırım da güçlü olsun diye 6 kahramanın da giysilerini güçlendiriyorlar. Sizin öyle bir durumunuz yok arkadaşlar. Balina değilseniz siz zaten amacınız her zaman ilk saldırıda rakibi olabildiğince yaralamak olacak ve savunmada daha iyi savunmak olacak. Dolayısıyla sadece ilk intikalinizi güçlendirmeniz lazım. Ya sonraki intikalleriniz artık o biraz daha güçlü, para yatırımı daha yüksek olan hesaplar için doğru bir şey oluyor. Kesinlikle. Ya zaten arkadaşlar bizim tavsiyelerimizin çoğu, hani genelde tavsiyeleri verirken zaten söylüyoruz. Rehber videolarımızda da söylüyoruz. Ha, bu tavsiye düşük oyunculara, düşük yatırımcı oyunculara, hiç yatırmayan oyunculara, orta yatırımcı ya da balin oyunculara diye. Zaten onlara dikkat ederseniz tek bir tavsiye tüm tip oyunculara uymuyor. Herkesin farklı bir oynayışı oluyor. Yatırdığınız paraya ve oynayış stilinize göre değişiyor. O yüzden dikkate alırsanız sevinirim. Diğer maddemize geçelim. Aa, Başka bir arkadaş da şey dedi. VIP çok önemli. O yüzden oyun başında VIP seviyemi hızlıca yükseltiyorum. Başka bir oyunda VIP seviyesi ne kadar yüksek olsa şey olur diyordu. Bu oyunda öyle değil arkadaşlar. Tamam, yine o şekilde doğru. Ama balina oyuncuysanız yükseltin VIP 12'ye gidin hızlıca. Ama arkadaşlar değilseniz, özellikle minimum düşük ücretle oynayan bir oyuncuysanız zaten elması bulmak zor. Hani 180 bin 200 bin elmas falan çok gibi gözüküyor. Ama 2 gün sonra 3 gün sonra mesela Çarkıfelek gelecek şurada. Zaten 160 bin direkt gidecek. 20 bin elmasım kalacak mesela benim de. Hani o yüzden arkadaşlar özellikle oyunun ilk başlarına yeni başlayan arkadaşlar VIP seviyesini hızlıca yükseltmesin. Hemen VIP 6'ya ulaşmaya çalışıyorlar mesela. 6. intikali almak için. Arkadaşlar zaten o kadar askeriniz yok ki. 6 intikali ne yapacaksınız? Hani sadece buz ateşi madeninde işinize yarar. Orada çünkü asker sınırı yok. Ama onun dışında zaten 6. intikali dolduramıyorsunuz. O yüzden önceliği
En azından Çarkıfelek'te yetecek kadar elmasınızı tutun. Daha sonra kalanları zaten VIP'ye harcayacağız. Ondan sonra bizim en önemli kaynağımız zaten VIP'den geliyor. Zaten VIP 7 geldikten sonra arkadaşlar şurada mitik parça alıyorsunuz. VIP 9'da bu 2'ye çıkıyor. Şu an benim hedefim de VIP 9. Kendi hesabım için söylersem. Diğer maddeye gelelim. Bu biraz garipti ama çoğu oyuncu bu hatayı da yapıyor. Oyun başlar başlamaz hemen burada biraz veriyorlar. Sonra savaşa geçiyorlar. İşte şato savaşı başlayacak. Hafta sonu kale savaşı var. Dökümhane var. Hemen savaşa geçeyim diye. Arkadaşlar çok fazla zarar edersiniz. Ya gerçekten çok fazla zarar edersiniz. Bu oyun birkaç aylık oyun değil. Hani ben bile daha şurayı yükseltmedim. Oyunun 200. günündeyim ve şunun pişmanlığını yaşıyorum. Şu an mesela e, bunların süresi çok yüksek olacağı için direkt şeyde basacağım. Araştırma hızlarımı ve genel hızlandırmaları buraya basıp fullleyeceğim. Daha sonradan da savaşa geçeceğim. Bu da mesela benim yaptığım bir hata. Şuraya kadar gelip bıraktım. Ya hemen hızlı bir şekilde savaşa geçmemin bir mantığı yok. Çünkü ileride süreleri şöyle göstereyim size arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar vardır. Ya burada 5 gün, ilerlerde 50 gün. Mesela şunun ilk seviyesi 10 gün falan istiyor. Dediğim gibi ilk başta büyümeyi yükseltirseniz sizin için çok daha iyi olur. En azından oyunu uzun soluklu oynamak istiyorsanız. Ya tabii gelir şey dersiniz, ben 3 ay bu oyunu oynayıp sileceğim keyfine, eğlencesine. O zaman tabii ki savaşı yükseltin. Diğer maddemize geçelim. Buna ben çok garip buluyorum ama arkadaşları ikna etmekte zorlanıyorum. Eyaletimde diyor SVS'de yardım etmek için tüm birikimimi kullanıyorum ve diyor ilk ona giremiyorum. Ama diyor eyaletim diyor ve ittifama destek çıkmak zorundayım. İttifam benden bunu istiyor diyor. Arkadaşlar size hiçbir yararı yok. Bu oyunun o kadar çok da şey olduğunu sanmayın. Hani bu oyun biraz da bireysel bir oyun. Yarın öbür gün biri gelip sizi yaktığında ittifanızdakiler de bir şey yapamıyor. Kalkan basıp geçecekler ya da görmezden gelecekler. Ya da yardım etmeye çalışsa bile karşı taraftaki balina gelince bir şey yapamayacaksınız zaten. Ve oradaki kaynaklarınızı SVS'yi kullanıp hiçbir şey karşılığında alamayınca dümdüz gücünüz yükselecek ve oradaki ödüllerden de faydalanamayacaksınız. Ve inanılmaz bir şekilde geri düşeceksiniz. Ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bencilce mi? Çok da bencilce olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta onlar para yatırıyor. Bir şekilde sıralamaya giriyorlar. Siz para yatırmadan birikim yaparak bir yerlerde sıralamaya girmek zorundasınız. Bence bunu yapmayın. Diğer maddeye geçiyorum. Dökümhanede ittifama yardım etmek ve sıralama yapmak için ışınlanmaya elmas kullanıyorum ve asker iyileştirmelerini kullanıyorum. Şimdi bir tane arkadaşım vardı. Dökümhane savaşına giriyor, 80 bin, 90 bin, 100 bin elmas harcıyor. Ben diyor dökümhaneden çok keyif alıyorum. Ona lafım yok arkadaşlar. O adam orada oyun oynarken sonuçta bu oyunu keyif almak, eğlenmek için oynuyoruz. Ona zaten kimse dönüp yanlış yapıyorsun diyemez. Ama işte ittifaka yardım etmek için, şu savaşı kazanmak için, buna savaşmak için arkadaşlar orada alacağınız ödülden çok daha fazlasını siz orada veriyorsunuz. Ya ben dökümhanede şu ana kadar yani 4000 elmas da herhalde ışınlanma. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltin arkadaşlar. Bir kere bile verdiğimi hatırlamıyorum. Belki oyunun ilk başında, ilk dökümhanede falan vermişimdir. Ya da orada şu ana kadar hiçbir zaman asker iyileştirmelerimi kullanmıyorum. Çünkü zaten çıkıp girince 12 dakika sonra hepsi yenilenmiş oluyor. Asker iyileştirmelerinizi SVS'ye saklarsanız sizin için çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar 12 madde bitti. Bu kadardı. Bir sonraki öğretici içerikte zaten görüşürüz. Şimdi Mia'nın fal kulübesine geçelim. Benim elmasa ihtiyacım var arkadaşlar. Ben çünkü minimum ücret yatıran bir oyuncuyum. Burada muhtemelen şey yapacağım. Yarın falan Mia'nın bir 200'lük paketini alırım. Şu paketi. Bende niye dolarla gözüktüğüne dair hiçbir fikrim yok. Zaten buradan almıyorum. BTK'dan şeyle Frostar olarak alıyorum arkadaşlar. Ama elması seçtim. Bir de X falan vurursak güzel olur bakalım. En azından bir sonraki çarkı feleği şey yapmış olurum. Nereye tıkladığınızın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Tamam. Ben 5'e gelince sıfırlıyorum. Tekrar elmas seçiyorum. Geçiyorum. Abi bu benim stratejim arkadaşlar. Öneriyor musun, tavsiye ediyor musunuz derseniz siz bilirsiniz. Tabii tavsiye ettiğim arkadaşlar da var. Ama böyle mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ya par Arkadaşlar bunun da bir sebebi var. Çünkü yenileme ücreti 5'e düştüğünde alttaki küreleri açmanın miktarı çok artıyor. Ya yenilediğinizde şöyle düşünün, 8 bilet ve sonrasında daha fazla vererek küre açmak yerine tekrardan 5 bilete yenileyip çok daha düşük miktarları açabiliyorsunuz. Bu yüzden 5 bilette yeniliyoruz. Kesinlikle. Tek olayı bu. Video bu kadar arkadaşlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bazılarınıza faydalı olur. Umarım yararlı bir içerik olur sizin için. Ee, Dediğim gibi destek olmak istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka öğretici içeriklerde görüşmek üzere.